Dünyada öyle yerler vardır ki sadece bulundukları yerin zamanını ve mekanını aşarlar. Var olmakla yetinmezler. Nefes alırlar, fısıldarlar, zamanın sırlarını içlerinde saklarlar. Paris'in 6. bölgesinin tam ortasında 4 asırdan beri tarihe tanıklık eden demir kapıların ardında bu şehrin en büyüleyici anılarından biri yaşar. Lüksemburg Bahçesi. Her şey bir acıyla başladı. Paris 1612. Kral 4. Henri'yi sokak ortasında öldüren o bıçak darbesinin sesi hala kulaklarda çınlıyor. Dul kalan ve bu krallıkta hiçbir zaman kendini evinde hissetmemiş olan Marie de Médicis, Louvre Sarayı'nda kaybolmuş bir ruh gibi dolaşıyor. Paris'te yaşayan bir Floransalı, kendi sarayında bir yabancı. Fransız duvarları ona sürekli sadece geçici bir kraliçe olduğunu hatırlatıyor. Bu yüzden hayal kuruyor. Bu düşmanca şehirde sevgili Toskana'sından bir köşe yaratmayı hayal ediyor. Gözü şehrin kenarındaki Lüksemburg dükünün konağına takılıyor. İşte orada diyor içinden. Oraya kuracağım yeniden dünyamı. Doğan şey sıradan bir bahçeden çok daha fazlası. Bu şekil almış bir özlem. Marie de Médicis zamanının en ünlü mimarlarını çağırıyor. Salomon de Brosse büyüdüğü Palazzo Pitti'ye benzer İtalyan tarzında bir saray tasarlıyor. Çevresinde Jacques Boyceau de la Baroderie İtalyan usulü bir bahçe düzenliyor. Şimşirle süslenmiş geometrik tahtlar, şarkı söyleyen çeşmeler, yapay mağaralar ve muhteşem bir portakal ağacı serası. Ama bu mimari güzelliğin arkasında sınırsız bir yalnızlık gizli. Dikilen her ağaç, yapılan her heykel, kazılan her havuz içteki bir sürgünün ağırlığını taşıyor. Lüksemburg bahçesi şu çelişkiyle doğuyor. Başka yerde evini aramak. İmkansızı gerçekleştirmeye çalışmak, kendi toprağı olmayan yere kök salmak. Marie de Médicis daha bilmiyor ama Paris'in en güzel sığınaklarından birini yaratmış. Yüzyıllarca dünyanın her yerinden gelen hasret çekenleri avutacak bir cennet. Yıllar geçiyor, Marie de Médicis artık sadece bir anı. Ama eseri yaşamaya devam ediyor. Kral 14. Louis zamanında bahçe daha da zenginleşiyor. Versailles'in büyücüsü André Le Nôtre burada da elini değdiriyor. Tahlar daha temiz çizgiler kazanıyor, manzaralar uzayıp gidiyor. Uyum neredeyse matematik gibi mükemmel oluyor. Güneş Kral'ın kendisi buraya yürüyüşe geliyor. Bu yollarda keskin gözleriyle saray dedikodularını takip eden Madame de Sévigné ile karşılaşıyor. Sonrasında Voltaire de burada dolaşacak. Aklı çoktan gelecek yüzyılı aydınlatacak düşüncelerle dolu. Çünkü bahçe gelişiyor, değişiyor, çağıyla birlikte nefes alıyor. Yavaş yavaş kapıları Paris halkına açılıyor. Önce kral ayrıcalığı olan yer, sonra zengin zevki, en sonunda da halkın neşesi oluyor. Parisli vatandaşlar sıcak günlerde gezinmenin ne kadar güzel olduğunu bu gölgeli yollarda keşfediyor. Çocuklar çimlerde yürümeyi öğreniyor. Aşıklar ilk kırmızı balıkların yüzdüğü havuzun kenarında buluşmaya başlıyor. İşte o zaman bahçe yeni bir solukla canlanıyor. Marie de Médicis döneminde hiç olmadığı bir şeye dönüşüyor. Özgürlük yeri, buluşma noktası, paylaşılan yaşam alanı. Fark etmeden Paris ilk gerçek demokratik alanlarından birini keşfetmiş oluyor. Tarih büyük bir değişime hazırlanıyor. Paris sokaklarında devrim fırtınası kopuyor. Eski dönemin şahidi olan bahçe birden kendini büyük değişimin tam ortasında buluyor. Dün aristokrat ayrıcalığının simgesi olan kapıları
öfkeli halk kitlelerine sonuna kadar açılıyor. Saray bambaşka bir rol üstleniyor. Sırayla devrim meclislerini, sonra da yönetim organlarını ağırlıyor. Paris de Médicis'in Avrupa soylularını kabul ettiği o altın salonlarda artık insan hakları ve Cumhuriyet'in geleceği tartışılıyor. Yollarda bambaşka ayak sesleri yankılanıyor. Gasp edilmiş bahçelerini yeniden keşfeden egemen halkın ayak sesleri. Lüksemburg tarihinde ilk defa gerçek anlamda Parisli vatandaşlara ait oluyor. Ama bahçenin başına gelecek en büyük sınav 19. yüzyılın ortasında yaşanacak. Mart 1871, Paris Komünü başkenti bir savaş alanına çeviriyor. Lüksemburg bahçesi hayati bir önem kazanıyor. Saray komüncülerin karargahı oluyor, yollar savunma hattına dönüşüyor. Düşünün, bugün çocukların güle oynaya sekizgen havuzda oyuncak teknelerini yüzdürdüğü yerde barikatlar kuruluyor. Pazar günü sakin sakin yürüyüş yapanların bastığı bu çimenler Versay topraklarının altında eziliyor. Bu sessiz tanık ağaçların arasında kan akıyor. Lüksemburg bahçesi devrimlere ve savaşlara dayanabilmişse bunun sebebi belki de her zaman hayalperestlere kucak açması. 19. yüzyılın ortalarından itibaren yazarlar ve şairler burayı kendilerinin sayıyor. Fransız edebiyatının devi Victor Hugo, sefillerin en hassas sahnelerinden biri için burayı seçiyor. İç çekişler yolunda Marius Cosette'le ilk kez karşılaşıyor. Kesişen bakışları, sessiz yürüyüşler, kaçırdıkları randevular. Romancı bahçeyi yeni doğan aşkın sahnesi yapıyor ve bu kurgu binlerce okuyucu için gerçeğe dönüşüyor. Bugün bile çiftler gelip Cosette ile Marius'un rotasını takip ediyor, bu yollarda ölümsüz aşkın sesini arıyor. Baudelaire ise aynı yolları başka türlü yürüyor. Siyah paltosunu giymiş, kalabalığı melankolik gözlerle seyrediyor, şiirinin malzemelerini burada topluyor. Her geçen insan bir karakter, her detay ölümsüzleştireceği güzelliğin ya da çirkinliğin parçası. Bahçe onun modern Paris görüşünü besliyor, endüstri şehrinin kalbinde doğan bu yeni güzelliği. Yarım asır sonra sürgünde yaşayan başka bir yazar bu yerleri tanıyor. Genç ve meteliksiz Amerikalı Ernest Hemingway. Karnı acıktığında Lüksemburg'un banklarına oturuyor, Paris bir şenlik kitabında şu altın yoksulluk günlerini anlatıyor. İnsanları seyrediyorum, oynayan çocukları, öpüşen çiftleri, açlığımı unutuyorum. Bahçe bana Paris hayatının kitabını okutuyordu. Hemingway için daha pek çok gelecek vadeden sanatçı için olduğu gibi Lüksemburg bir bakış okulu oluyordu. Dünyaya dikkat etmeyi öğrendiği yer, burada görmeyi, hissetmeyi, o anın kaçan güzelliğini sözcüklerle anlatmayı öğreniyorlar. Lüksemburg bahçesinde ağaçlardan da sessiz tanıklar var. Heykeller, yollara dağılmış yüzden fazla mermer ve bronz figür, başkentin en olağanüstü açık hava müzelerinden birini oluşturuyor. Şurada Fransa kraliçeleri dikiliyor, görkemli, gözleri sonsuzluğa dönük. Marie Stuart, Blanche de Castille, Anne d'Autriche. Her birinin sırtında bir kader, geçmişte kalmış bir çağın büyüklüğü ve trajedisi. Burada da ünlü kadınlar yüzyıllar ötesinden sohbet ediyorlar. Azize Geneviève sonsuza dek Paris'i korurken George Sand taş kaidesinin üstünden kadın özgürlüğünü savunuyor. Sonra bir yolun köşesine döndüğünüzde sürprizle karşılaşıyorsunuz. Küçük bir özgürlük heykeli. New York körfezini aydınlatan büyük heykelin modeli. Bartholdi onu bahçeye hediye etmiş. Paris ile Amerika arasında Fransız sanatıyla demokratik ideal arasında şiirsel bir köprü kurmuş. Bu heykeller sıradan süs değil, hafızanın sessiz bekçileri, nesillerin, modaların, devrimlerin geçişini seyrettiler. Savaşları, vandallığı, zamanın yıpratmasını anlattılar.
ve her biri dinlemeyi bilen kişiye hikayesini anlatmaya devam ediyor. Bazen hava kararırken ve bahçe yürüyüşçülerden boşalırken neredeyse birbirlerine fısıldadıklarını duyabiliyorsunuz. Şahit oldukları o büyük tarihin sırlarını paylaştıklarını. Bugün Lüksemburg bahçesi hikayesini yazmaya devam ediyor. Her sabah kendine has yeni anıları, yeni karşılaşmaları, yeni hayalleri getiriyor. İşte Lüksemburg'un sihri bu. Aynı mekanda bütün zamanları bir arada yaşatabilmesi. Burada günlük hayat tarihi kucaklıyor, sıradan olan şiirsel olanı buluyor, şimdiki zaman sonsuzlukla konuşuyor. Bir zamanlar komün barikatlarının kurulduğu yerde çimenlerin üstünde piknik yapabiliyorsunuz. Kral 14. Louis döneminde dikilen bir ağaca yaslanarak günümüz romanını okuyabiliyorsunuz. 2 asırlık heykelleri seyrederken yarının hayalini kurabiliyorsunuz. Bahçe coğrafyacıların üst üste yazılan kitap dedikleri şeye dönüşmüş. Her dönemin öncekini tamamen silmeden kendi izini bıraktığı bir sayfa. Bütün zaman katları burada yan yana duruyor. Karmaşık bir uyum yaratıyor. Hiç durmayan çok sesli bir şarkı söylüyor. O yüzden bir dahaki sefere kapılarını açtığınızda unutmayın. Sadece bir bahçeye girmiyorsunuz. Paris'in ruhunun ta kendisine giriyorsunuz. Her şeyi görmüş, her şeyi yaşamış, her şeyi affetmiş bir ruh. Çakıl taşlarındaki adımlarınızın sesine, havuz başındaki kahkahalarınıza, kucaklayıcı gölgeleri altında hayallerinize vurgun bir ruh. Lüksemburg bahçesi ne geçmişin ne de şimdinin malı. Ölümsüz yerlerin ait olduğu o özel boyutta yaşıyor. Canlı hafızanın, zamansız güzelliğin yüzyıllar boyunca paylaşılan duyguların boyutu. Onu iyi dinleyin. Anlatacak daha nice hikayesi var.